Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bana çokça iletmiş olduğunuz soruların üzerine bu videoyu hazırlama gereği duydum. Bu video içeriğinde hangi robot süpürgeyi almalıyım sorusuna cevap olarak 4 tane Xiaomi'nin piyasada en çok tutulan modelini sizler için inceledim ve hangisini almamanız gerektiğini veya hangisi fiyat performans ürünü olduğunu veya hangisinin özelliklerinin iyi olduğunu ancak fiyatının gereksiz derecede yüksek olduğunu sizlerle paylaşıyor olacağım. İçeriye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bana destek olabilirsiniz. Hadi ilk modelimizden başlayalım. İlk modelimiz Xiaomi Mi Robot Essential modeli. Essential modelinin yan tarafında 2 tane fırça var. Bunu 1C modeliyle çok karıştırıyorsunuz. 1C modelinde tek fırça, 2C modelinde Essential modelinde çift fırça vardır. Yani robot süpürge alırken 1C diye yanlışlıkla Essential alıp bunu kullanmaya mecbur kalan insan çok fazla. Kesinlikle böyle bir hataya düşmeyin. Neden diyeceksiniz? Çünkü Essential modelinde haritalandırma özelliği yok. Şimdi var diyenler çıkacak. Şöyle bir haritalandırma var. Robot süpürge standından çıkıyor. Temizlik yaparken siz uygulamadan bakarsanız gezdiği yerleri görüyorsunuz. Ancak bunu kaydetmiyor. Kaydetmediği için her temizlikte tekrar yeni bir harita çıkartıyor. Yani bu aslında bir haritalama değil. Sadece robot süpürgenin anlık konumunu size belirttiği bir harita olmuş oluyor. Bu kaydedilmediği için de maalesef siz bu robot süpürgeyi uzaktan kontrol edemiyorsunuz. Yani uzaktan kontrolden kastım şu. Tabii ki başlatıp durdurup emiş gücünü değiştirebiliyorsunuz. Ancak robot süpürgeyi istediğiniz odada, istediğiniz saatte bir temizliğe yollayamıyorsunuz. Sadece başlat komutunu ve durdur, eve dön komutunu vererek robot süpürgeyi istasyondan başlatıp istasyona döndürebiliyorsunuz. Ama bazen istasyona da dönemeyebiliyor. Bunun piyasadaki şu anki satış fiyatı 2900 Türk Lirası civarında. Eğer bütçeniz kısıtlıysa 2900 liralık bir robot süpürge alacağım diyorsanız bunu almayın. Yani kesinlikle bu modeli tercih etmeyin. Birkaç lira daha üstüne koyup en azından kullanabileceğiniz özellikleri olan bir model alın. Çünkü aslında bu başlangıç seviyesi bile değil, robot süpürge piyasasına ilk çıkan süpürgelerden bir tanesi. 2200 Pascal'lık bir emiş gücüne sahip. Söylediğim gibi ilk çıkan modellerden biri olduğu için bu içerisinde kullanılan motorlar aslında 2200 Pascal değerinde gibi görünse de çok güçlü bir emiş gücü sağlamamakta. 2500 mAh'lik batarya sayesinde yaklaşık olarak 100 dakikalık bir kullanım süresi, ayrıca 80 metrekare alanında temizleyebildiği açık olarak bunun verileri arasında yer almakta. Bu arada 80 metrekare alanı düşük emiş gücünde temizliyor. Yani maksimum emiş gücüne aldığınız takdirde 50 metrekare bir alanda temizliği muhtemelen yapamayacaktır. Robot süpürgenin yüksekliği gerçekten çok düşük. 8.2 santimlik bir yüksekliğe sahip. Rahatlıkla koltuklarınızın, yataklarınızın altına girip oralarda temizlik sağlayabilir. Bu arada 420 ml toz ve 200 ml su haznesi sayesinde bu robot süpürge hem ıslak hem de kuru temizlik yapabiliyor. Yani arkasına mop takıp bununla paspaslama işlemi de yaptırabiliyorsunuz. Fakat haritalandırma işlemi olmadığı için halı, sert zemin hiçbir şey fark etmeden hepsinin üstünden paspasla rahatlıkla geçiyor ve dolayısıyla halılarınız da ıslanmış oluyor. Kir, toz algılama gibi bir özellik bulunmamakta. Robot süpürgenin kutusunda, yani bu çöp torbasında, çöp kovasında tozlar dolduğu takdirde dolum uyarısı yok. İçerisinde bir adet HEPA filtreleri bulunmakta ve bu HEPA filtreyi belirli periyotlarla temizleyip kullanım ömründe uzatabiliyorsunuz. Bu modelle ilgili aslında söyleyeceklerim bu kadar. Çok tercih edilebilecek bir model olmadığı için ben açıkçası bunu önermiyorum. Eğer almayı düşünüyorsanız bunu başka bir modelle bile kıyaslamayın, almayın gitsin. Bir sonraki model benim de hala evimde kullandığım, daha doğrusu evimde birkaç tane robot süpürge var. Kullandığım süpürgelerden bir tanesi olan Xiaomi Mi Robot 1C modeli. 1C modeli piyasada şu an en çok satılan modellerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Gerçekten tam bir fiyat performans ürünüydü. Yalnız artık fiyatı 4000 liraları aşmış durumda. Dolayısıyla artık bunun fiyatı da yüksek olduğu için tercih edilebilir mi? Açıkçası emin değilim. Çünkü ben 2100 liraya almıştım. Şu an aldığım fiyatın 2 katı fiyata satılmakta. O yüzden bana çok absürt ve saçma bir fiyat olarak geliyor. Bunda satıcılara suç bulmuyorum. Pek tabii ki dolar kurunun değişmesi dolayısıyla bu ürünlerin de fiyatı böyle saçma bir şekilde yükselmiş durumda. Ancak fiyat performans ürünü olarak bakılabilir mi? Açıkçası artık fiyat olarak değil de performans olarak yeterli bir cihaz olacaktır. 2500 Pascal'lık bir emiş gücüne sahip ve gerçekten güçlü modda çekiş yaptırdığınızda yerde hiçbir şey bırakmıyor ve her şeyi içine çekiyor.
Tabi belli periyotlarla bunun içerisinde bulunan HEPA filtreyi temizlemeniz gerekli. Ayrıca altındaki döner fırçayı da temizlemediğiniz takdirde robot süpürge güzel bir temizlik yapmayacaktır. 2400 miliamperlik bataryası sayesinde 2 saatlik bir çalışma ömrü ve bu 2 saatlik çalışma ömrü boyunca da 100 metrekarelik bir alanda temizlik sağlayabilmekte. 100 metrekarelik alandaki temizliğini tabii ki en yüksek emiş gücünde yaptığınızda gerçekleştiremez. En fazla 60 metrekareyi temizler, belki o kadarını bile temizleyemez. Ancak standart güçte çalıştırdığınız takdirde bu robot süpürge 100 metrekare alanda rahatlıkla temizliğini yapabilmekte. Ancak 100 metrekareden eviniz büyükse bu robot süpürgeyi tercih etmeyin. Çünkü gerçekten büyük alanlarda pili yetmiyor, istasyonuna geri dönüyor, daha sonrasında rotasında şaşırabiliyor, temizliği kaldığı yerden de devam edemeyebiliyor gibi sorunlar yaşanabilir. 600 mililitrelik gerçekten kocaman bir toz haznesi, ayrıca 200 mililitrelik de altına takılabilen bir su haznesi bulunmakta. Bunu dilerseniz 200 mililitrelik su haznesini çıkartıp paspaslama yapmadan sadece toz almak için de ya da yerdeki kirleri toplayabilmek için de kullanabilirsiniz. 600 mililitre gerçekten 4 günde falan doluyor. Yani 4 temizlikte falan doluyor. Ve çıkartıyorsunuz, ters çevirip döküyorsunuz ve gayet kolay bir biçimde tekrardan yerine takabiliyorsunuz. Bu modelde yan fırça sayısı 1 adet. Duvara denk gelecek olan tarafta yan fırça olduğu takdirde 2 tane yan fırça olmasının aslında hiçbir anlamı yok. Tek yan fırça robot süpürgelerde yeterli olacaktır. İçerisinde 1 adet HEPA filtre var. Toz dolum uyarısı yok. Kir algılama veya yerdeki pislik algılama gibi bir uyarısı yok. Bu robot süpürge bu şekilde bahsettiğim gibi basit bir model. Ancak gerçekten zamanında fiyatı bakımından alınabilecek en iyi süpürgeler arasında yer alıyordu. Yüksekliği 8.1 santim olduğu için benim bahsettiğim modeller arasında en düşük yüksekliğe sahip olan model bu. Yani ilk çıkan Essential modelinden 0.1 santim daha düşük bir yüksekliğe sahip. Dolayısıyla bunun koltuk ve yatak altlarına girmesi daha rahat oluyor. Tabii ki alacağınız zaman evinizdeki eşyaların yere olan mesafesini ölçmeniz yetmiyor. Bazı koltukların altında, çekyatlı olan koltukların altında aşağı çıkan demirler var. Oralara da dikkat edin. Koltuğunuzun ön tarafından daha alçak zemine sahip olabiliyor. Orayı da ölçün, ona göre süpürgelerinizi tercih edin. Haritalandırmasını jiroskop ve üzerindeki üst tarafında bulunan kamera vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Gerçek zamanlı konumunu kullanarak ev içerisinde gezinirken harita üzerinde süpürgenin nerede olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Haritayı kaydettiği için daha sonrasında oda bazlı temizlik ve istediğiniz alanda istediğiniz emiş gücünde temizlik şeklinde temizlikler yaptırabiliyorsunuz. Bu arada robot süpürgelerin hepsinde planlanmış temizlik özelliği var. Yani dilerseniz haftanın belli günlerinde belli saatlerde robot süpürgeleri çalışsın şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Bu model hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Sırada bahsedeceğim 3. model Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro modeli. Pro modeli de piyasada bu Xiaomi 1C ile çok fazla kıyaslanmıştı. Ancak kıyaslamak aslında manasız çünkü ikisi de birbirinden farklı klasmanlarda cihazlar ve ikisi de farklı kitlelere ve evindeki eşyaların yüksekliği farklı olan insanlara hitap eden cihazlar. Mop Pro'nun piyasa fiyatı şu an 4800 lira. Yani bunun da fiyatı neredeyse yine 2 katına çıkmış durumda. Aslında fiyat performans ürünü olarak bu da değerlendirilebilir. Fakat bunun yüksekliği daha fazla olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilmiyor. Daha doğrusu bu yükseklik göz ardı edilip alındıktan sonra evlerindeki eşyaların altına girmediği için çok problem yaşayan insanlar var. Bu modelin yüksekliği tam 9,5 santim. Yani bir önceki bahsettiğim modelden 1,4 santim daha yüksek. Bunun sebebi robot süpürgenin üst tarafında bir lidar sensörü olması. Bu lidar sensör dolayısıyla robot süpürgenin yüksekliği bu kadar. Ancak bu robot süpürge haritalandırmayı diğer modellerden bahsettiğim modellerden daha hızlı gerçekleştiriyor. Anlık olarak tarama yapıyor ve etraftaki eşyaların ve duvarların daha doğrusu anlık lidar sensörü vasıtasıyla haritasını kaydedebiliyor. Yani kullandığımız 1C modelinde olduğu gibi üstündeki kamera ve ön taraftaki sensörler vasıtasıyla gidip bir yerlere dokunup sınırın orası olduğunu belirlemiyor. Lidar sensör vasıtasıyla ışınlar göndererek ışınların çarpma mesafesini hesaplayarak harita oluşturuyor. 2100 Pascal'lık bir emiş gücü ile aslında 1C ile aynı emiş gücüne sahip. Yani 1C 2500 ancak bunun içerisinde kullanılan teknoloji daha güçlü olduğu için ve motoru da daha aslında güçlü olduğu için bu 2100 Pascal aslında 2500 Pascal'a eşdeğer olarak bir emiş gücü sergiliyor. 3200 miliamperlik bataryası sayesinde tam 110 dakika çalışabiliyor. Bir önceki modeller 10 dakika daha az çalışıyor. Yani 1 saat 50 dakika çalışıyor. Fakat
Bu robot süpürge 150 metrekare alanda temizlik sağlayabiliyor. Bazı sitelerde bunun 180 metrekare olduğunu görebilirsiniz. Ancak net olarak size söyleyebilirim ki bu robot süpürge 150 metrekarenin üstüne pek fazla çıkamıyor. 500 mililitre toz, 300 mililitre de su haznesi bulunmakta. Tabii ki bu modelde de paspası taktığınız takdirde yine halıların üzerinde de paspaslama işlemi yapabiliyor. 1C'de de aynı şekildeydi. Yani bir halı seçimi maalesef ki Xiaomi'nin bu modelleri arasında bulunmamakta. Bir sonraki bahsedeceğim model Xiaomi Mi Robot Vacuum Pro 2 artı 3D modeli olan robot süpürge. Bu robot süpürge 1C modeliyle birbirine çok benziyor. Hatta görüntü olarak rengi de beyaz olmuş olsa hemen hemen aynı model denilebilir. Tek farkı önünde 3 boyutlu görüş açısı sağlayan bir kamera olması. Bu robot süpürgenin özelliklerine değinmeden önce size fiyatını da söyleyeyim. 5200 Türk Lirası değerinde bir fiyata sahip. Yalnız bunun fiyatı 2 katına çıkmadı. Sadece biraz artmış oldu. Normalde satış fiyatı 4000 lira civarındaydı. 3800-4000 lira civarındaydı. Yalnız üzerine 1000-1200 lira daha koydular. Artık fiyatı bu bantlarda satılmakta. 3000 Pascal'lık emiş gücü sayesinde bu 4 model arasında en yüksek emiş gücüne sahip modelin bu olduğu söylenebilir. 5200 mAh batarya sayesinde tam 3 saat çalışma süresi, ayrıca 250 metrekare alanda gerçek zamanlı bir temizlik sağlayabilmekte. Bu robot süpürge gelişmiş harita algoritması çıkarttığı için bu kadar çalışma süresi içerisinde çok daha büyük alanları temizleyebiliyor. Yani aynı yerden defalarca geçmek yerine rahat bir biçimde haritayı çıkartıyor. Haritayı çıkarttıktan sonra, bu arada haritalandırması üzerindeki lider sensör değil, jiroskop ve kamerası vasıtasıyla gerçekleşiyor. Ancak içerisindeki işlemci çok güçlü olduğu için aynı noktalardan tekrar tekrar geçmek yerine daha efektif ve daha kolay bir temizlik sağlıyor. Bu arada cihaz gerçekten daha hızlı hareket ettiği için de diğer modellerden çok daha büyük alanlarda temizliği sağlayabilmekte. 500 mililitre toz, 250 mililitre de su hazne kapasitesi bulunmakta. Bunu da 3-4 gün civarında, 3-4 temizlik civarında kullandığınız takdirde toz haznesini boşaltıp tekrardan kullanmanız gerekecek. İçerisine koyacağınız su vasıtasıyla paspaslama işlemini rahatlıkla yapabiliyor. Yalnız bu modelde de halı algılama gibi bir özellik olmadığı için maalesef halıların üzerinde de paspaslama işlemi yaptığı görülmekte. Bu modelde de kir veya toz algılama gibi seçenekler bulunmuyor. Filtresi ya da toz haznesi olduğu takdirde bunun da bir uyarısı bulunmamakta. Diğer modellerle aslında bu özellik bakımından pek bir farkı yok. Şimdi videonun sonuna geldim. Bu 4 model arasında hangisini tercih etmeliyiz kısmında düşünecek olursanız aslında benim fikrim hala 1C modelinden yana. Ancak fiyatı şu an birazcık yüksek olduğu için aslında birazcık beklemek gerekir. Belki fiyat bir tık düşer diye. Eğer düştüğü takdirde 3500-4000 bandında en azından bulabilirseniz bu ürünü kesinlikle kaçırmadan almanızı tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.